Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü soru cevap videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben canlı yayın yaptım ve canlı yayında dedim ki bana hadi soru sorun. Ben de bunları güzelce deftere yazayım. Ve canlı yayından sonra güzel bir video çekip size soruların cevaplarını bir bir vereyim. Sizler de bana bir sürü soru sordunuz. Ben burada soran kişilerin adını da yazdım bu arada. Onların isimlerini de okuyacağım. Sadece birkaç kişinin adını yazmayı unutmuşum aceleden. Çünkü bir sürü soru gelmişti. İçlerinden birkaç tanesini ben yazdım deftere. Onları cevaplamak istedim. Bu arada videomuzu şimdiden beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, beni keşfetmediyseniz kanalıma lütfen abone olun. Emin olun beni en yakın zamanda keşfedeceksiniz. O zaman hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Cevapları verelim sizlere. Her şey canlı yayında bu şey yaptığımız için bu soruları istediğim için sizden. Her şey demiş ki Türkiye'nin hangi şehrini gezmek istersin? Bu gerçekten çok güzel bir soru. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin bir yeri var. Orayı o kadar çok görmek istiyorum ki gerçekten bunu bir tek ben biliyorum. Böyle çok merak ediyorum ve filmlerde, dizilerde gördüğüm kadarıyla çok ama çok güzel yerler. Ve mutlaka bir gün imkanım olursa eğer Türkiye'ye gittiğimde bu şehri gezmek isterim. Orada birkaç gün kalmak isterim. Orasını keşfetmek isterim. O hangi şehir? Hemen size söylüyorum. Arkadaşlar Kapadokya. Şimdi diyeceksiniz ki çok kolay bir şehir söyledin Neslihan. Neden? Çünkü Kapadokya'da arkadaşlar biliyorsunuz Kapadokya'nın böyle manzarası çok bir başka. Böyle taş evler var. Ne bileyim her şey çok güzel böyle. Hani çok değişik bir görüntüyle görüyor insan. Ki zaten öyle. Her yeri çok güzel. Özellikle o uçan balona bir kere de olsa binmek istiyorum. Hayal mayal şu anda ama belki bir gün gerçekleşir. Türkiye'nin Kapadokya şehrini bir gün mutlaka görüp gezmek istiyorum. Orasını keşfetmek istiyorum her şeyi. Merve, çocukların burcu nedir? Merveciğim, ben bu burç konularını çok fazla bilmiyorum. Ama çocukların doğum tarihlerini sana söyleyeyim. Sen de yorumlara yazarsın çocuklar hangi burç. Onu yazarsın. Firuze 4 Ekim doğumlu. Ariç Fatma 20 Kasım doğumlu. Muhammed Emre de 10 Ocak doğumlu. Bana yazarsın bunları. Ben de bilmiyorum. Tuco, okusaydın ne olmak isterdin? Aslında şimdi belki biraz güleceksin, sizi güldüreceğim ama arkadaşlar ben yani küçüklükte o kadar çok hayal kurmuşumdur ki yani birinde bir sabit kalamadım ben. Dedim ki şunu olmak istiyorum, dedim bunu olmak istiyorum. Ben aslında benim bir Türkçe öğretmenim vardı okulda. Türkçe öğretmenim çok ama çok güzel, çok merhametli böyle çok tatlı bir öğretmendi. Ben de hep öğretmenimi göre göre hep ona örnek aldım. Yani hep o olmak istedim. Türkçe öğretmeni olayım. Ben de onun gibi güzel bir öğretmen olayım. Çocuklarla çok güzel konuşayım. İşte onlara yakın olayım falan hep isterdim küçükken. Onun dışında benim Rafet küçük kardeşim. Onunla beraber biz çok astronot olmak istiyorduk küçükken bak. Dalga geçmeyin şimdi. Hep Rafet'in bir hayali vardı. Bir gün astronot olup uzaya çıkmak, uzayı görmek. Ben onunla beraber hayalleri böyle kapılıp gidiyordum arkadaşlar. Ben de astronot olmak istiyordum. Onun dışında pilot olmak istiyordum. Çünkü uçak kullanmak o kadar zor ki helikopter kullanmak. Bunları bilmek. Çok merak edici bir şey. Yani çok zor. Ama başarabildiğinde de çok böyle güzel bir şey. O yüzden galiba ben her şey olmak isterdim ya. Ama en çok öğretmen olmak isterim. En çoğunu da size söylemiş olayım. Zeynep demiş ki çocuk bakarken en zorlandığın konu ne? Zeynep gerçekten çok güzel soru sordun bana. Arkadaşlar çocuk bakmak biliyorsunuz ki hiç kolay değil. Yeni doğanlara bakmak çok kolay. 1 yaşına kadar çocuklar gelene kadar onlara bakmak çok kolay. Ama 1 yaşından sonra çok zor. Bir kere zaten çocuk belirli bir yaşa geldiğinde ona primayı bıraktırıp tuvalete gitmeyi öğretiyorsun.
Ben bu tuvalete gitme konusunu öğrete gerçekten yani bayıldım mı desem yoksa artık kına mı geldi desem ne desem. Çünkü aşkım biraz kapıyı kapatır mısın? Çok ses geliyor içeriden. Sizlere güzelce cevaplamak istiyorum o yüzden. Birincisi tuvalete getirme, öğretme. Tuvalete işte gideceği zaman anneye söyleme. Bunlar çok zordu gerçekten. Çünkü primayı artık tamamen bıraktın. Hani diyorsun çocuk yapmasın falan. Bir bakıyorsun çocuk altına yapmış. Çok kötü bir şey gerçekten bu. Ve çok zor. Annelerin en çok zorlandığı konulardan birisi diye düşünüyorum. İkincisi de yemek yedirme konusu. Neden zor? Çünkü çocuklar o kadar iştahsız ki benim çocuklardan ben size bahsedeyim yani. Bilmiyorum yani onlara hiç sormasan aç mısın diye hiç yani bütün gün öylece gezerler. Yemek falan yemeden idare ederler. O kadar iştahsız çocuklar. Zorla ağızlarına yediriyorum gerçekten ellerimle. O yüzden en zorlandığım konulardan ikisi de bu gerçekten Zeynep. Esra bir soru sormuş. Demiş ki eğer şu anda evlenmemiş olsaydın kaç yaşında evlenmek isterdin? Esracığım eğer evli olmasaydım, bekar olsaydım 20 yaşında evlenmek isterdim. Gerçekten diyorum bak şaka falan yok. 20 yaşında evlenmek isterdim. Yani küçük yaşta evlilik yapmak gerçekten çok büyük bir sorumluluk almak demek. Ben bunu evlendikten sonra anladım. Özellikle de çocuklarınız varsa, küçük yaşta anne olduysanız bu çok zor. Kendinizi çok yıpratıyorsunuz. Gerçekten hem bedeniniz yıpranıyor hem siz hem ruhunuz yıpranıyor. Bende de öyle oldu. Ama şunu unutmayın. Yani 20 yaşında da evlenmek istesem yine Rana ile evlenmek isterdim. Ben çok seviyorum yani eşimi. Gerçekten 20 yaşında da evlenmek isteseydim onunla evlenmek isterdim. Öyle. Seyran sormuş bu soruyu. Türkiye'nin hangi yemeklerini özledin? Vallahi Seyrancığım gerçekten çok güzel bir konuya değmişsin. Ben Türkiye'nin her yemeğini özledim. Hasret kaldım ya gerçekten bak. Yani bazen yemek yiyeceğim zaman o Türk yemekleri aklıma geliyor. O annemin yaptığı nefis yemekler aklıma geliyor. İştahım kaçıyor birdenbire. Ve diyorum ki ya ben ne yiyorum böyle ya? Keşke Türk yemeği olsa. En çok neye özledim? Kuru fasulye ve pilav. Benim annem müthiş yapar. Çok güzel yapar. Onu çok özledim. Sulu köfteyi benim annem çok güzel yapar. Çok lezzetli yapar. Hakkını yiyemem. Onu özledim. Börek, poğaça bunları çok özledim arkadaşlar. Çünkü ben burada yapamıyorum ya. O yüzden galiba çok özledim. Bir de lahmacun. Ay biz var ya öğle arası çıkardık okuldan. Lahmacuncuya giderdik arkadaşlarla toplanırdık. Lahmacun yerdik. Gerçekten. Bir de tavuk dürümü çok özledim. Yani şimdi diyeceksin ki tavuk dürüm ne Neslihan yani orada yok mu? Burada var ama buranın döneri bir başka, oranın bir başka. Çok özledim gerçekten bunları. Ebru Elveren sormuş. İmkanın olsa orada eşin ve sen ev alır mıydın? Vallahi Ebru'cum biz bunu aslında hep düşünüyorduk. Hani imkanımız olsa ev alır mıyız falan burada diye. Mutlaka ev alırdım burada. Ev alıp kendim kullanmasam bile kiraya verirdim. Ama öyle bir imkan şu anda yok. İnşallah imkan olacaktır inşallah. Rabbim nasip kısmet ederse bir gün gerçekten. Allah herkese bu arada kendi evini nasip etsin. Biz de kiradayız zor. Kendi evi demek kendi evin demek. Kira derdi olmuyor. Çok rahat oluyor insan. Gerçekten imkanım olsaydı hiç düşünmeden buradan bir tane ev alırdım. Ve gelelim Merve'nin sorusuna. Bu soru çok güzel bak. Hayatta tahammül edemediğin şeyler nelerdir? Bu hayatta tahammül edemediğim şeyler ne biliyor musunuz? Kendimi anlatamamak ve karşıdaki kişinin beni asla anlayamaması. Buna asla tahammül edemiyorum. Burana bile olsa, eşim bile olsa, çocuklarım bile olsa bilmiyorum yani çok ama çok böyle kötü oluyorum birisi beni anlamadığında. Karşıdaki kişiye ben bak kendimi tane tane anlatıyorum ama karşıdaki kişi beni hiç anlamıyor. Hiç ama hiç böyle şeylere tahammül edemiyorum. Birincisi bu.
İkincisi de ümit verilmeye tahammül edemem. Neden? Çünkü birisine bir söz veriyorsun. Diyorsun ki ben yapacağım, edeceğim, merak etme. Karşıdaki kişiye çok büyük bir ümit veriyorsun. Karşıdaki kişiyi sakinleştiriyorsun. Ondan sonra ne desem yani gerçekten böyle şeyleri çok sinir oluyorum. Bu annem bile olsa, babam bile olsa ben buna tahammül edemiyorum. Yani madem diyorum yapamayacaksın, edemeyeceksin, neden ümit veriyorsun, değil mi? Neden beni sakinleştirmeye, neden beni böyle hani şey yapmaya çalışıyorsun diyorum. Bu iki şeye gerçekten tahammül edemiyorum. Başka tahammül edemediğim şeyler de mutlaka vardır. Şu anda aklıma gelmiyor. Ama en tahammül edemediğim şeylerden birisi kendimi anlatamamak ve karşımdaki kişinin beni anlayamaması bir türlü ve ümit verilmek ama ümit verildiği halde söz tutulmaması. Çok ama çok sinir oluyorum böyle şeylere. Ve yine her şey soru sormuş. Firuzak ya karıyor. आपके baba bular ya amca. Her şey. Her şey. Bu da çok güzel bir soru. Hakkını yemem. Helal olsun. Başardığın ve büyük gurur duyduğun bir şey anlatır mısın? Zaten başardığım ve büyük gurur duyduğum bir şey var. Bir değil iki şey var. Size anlatayım bunu. Birincisi YouTube. Neden YouTube? Çünkü ben YouTube'a hiç inanmayan biriydim. Yani insanlar video çekiyor, vloglar çekiyor, ondan sonra para kazanıyorlarmış falan filan diyordum. Dolandırıcı bunlar falan diyordum, öyle diyordum. Şu anda kendi kazancıma hamdolsun az çok buradan kazanıyorum, vloglarımı çekiyorum. Ve ben bu izlenmeyi hiçbir zaman başaramayacağımı zannediyordum. O yüzden kendimle çok büyük gurur duyuyorum gerçekten bu yüzden. Onca olumsuz yoruma rağmen, onca negatif yoruma rağmen ben her gün vloglarımı çekiyorum. Canlı yayınlarımı yapıyorum. O yüzden kendimle büyük bir gurur duyuyorum. Bilmiyorum siz de bana katılıyor musunuz? Ve buradan para kazanmayı başardığım için de çok ama çok gururluyum. Hamdolsun Rabbime. Tabii ki de biz çabalayanız sadece. İzin veren Rabbimdir. O izin verdikçe her şey yoluna girer. Şüphesiz ki. İkinci şeyi de anlatayım. Ben anne olduğumda yani Firuze'ye hamile olduğumda çok endişelerim vardı. Acaba annelik yapabilir miyim? Becerebilir miyim? İşte edebilir miyim? Falan filan diyordum hep kendime. Firuze doğdu. Bunu başardım. Çok güzel bir anne oldum ona. Sonra 2 çocuğum daha oldu. Şu anda 3 çocuğum var hamdolsun Rabbime. Allah olmayanları da nasip etsin inşallah. Ben anne olamayacağımı zannediyordum. Bu sorumlulukların altından kalkamayacağımı zannediyordum ama kalkıyorum hamdolsun. Ne kadar hasta olursam olayım çocuklarımla ilgileniyorum. Yatayım kafayı vurayım demek yani böyle bir şey olmuyor. Ben yapamıyorum böyle ve bunu başardığım için de kendime çok büyük gurur duyuyorum. Bazı kişiler anneliğimi hiç örnek almıyor ve diyorlar ki sen çok kötü annesin, şöylesin, böylesin ama gerçekten ben bunu başardım. Ben gerçekten iyi bir anneyim, düşünceli bir anneyim, çocuklarını seven ve ne olursa olsun her şeye rağmen çok güçlü bir anneyim ben. O yüzden kendimle çok ama çok gurur duyuyorum. Evet, 2 dilek hakkın olsa ne dilerdin? 2 dilek hakkım olsa ne dilerdim arkadaşlar? Bu biraz böyle çocukça soru olmuş ama güzel de bir soru. 2 dilek hakkım olsaydı arkadaşlar, bu 2 dilek hakkım sonsuz olsun isterdim. Yani düşünsenize 2 dilek hakkınız var. Ne dilerseniz olacak. Ve ben bunun sonsuz olmasını dileyeceğim. Sonsuz olacak. İstediğin zaman her şeyi diliyorsun ve oluyor. Öyle düşünün. Yani 2 dilek hakkım olsa ikisinde de sonsuz dilek hakkımın olmasını ve hiçbir zaman bunun sona ermemesini dilerdim. Öyle diyeyim sizlere. Yine her şey sormuş. Bu arada her şeyin 3 tane sorusunu yazmışız biz. Demiş ki Neslihan kendini gelecekte görebiliyor musun? Nerede görüyorsun ve neden görüyorsun? Kendimi gelecekte görüyorum. Neden? Çünkü çok çabaladığımı,
ve bir gün bunu başaracağıma inanıyorum. O yüzden kendimi gelecekte görüyorum. Nerede görüyorum? Rahatlık içinde görüyorum. Hem kendimi, hem çocuklarımı, hem ailemi. Bir gün çok rahat bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Neden? Çünkü inanıyorum. Çünkü Rabbime inanıyorum. Biliyorum şu an belki zor bir durumda olabilirim. Size boş da gelebilir bu konuştuklarım ama gerçekten eğer bir şey çok isterseniz Rabbinize inanın, sabırlı olun ve çabalayın. Bu 3 şeyi yapın. Ve inşallah başaracaksınız, inanıyorum. Fulya abla sormuş. Son bir soru sordu Fulya abladan sonra bir tane soru kaldı. Urducayı nasıl ve ne kadar zamanda öğrendin Neslihan? Ablacığım, Urducayı ben burada insanlardan duyarak ve Rana'ya sorarak öğrendim. İşte şu kelimenin anlamı ne, bu ne demek, bunu birleştirince ne oluyor falan filan. O şekilde öğrendim. Ve bir yıl içerisinde ben Urduca konuşuyordum. Bir yıl boyunca Urduca konuşmayı bilmiyordum. Bir yıl sonra sular seller gibi Urduca konuşmaya başladım. Hamdolsun. Bir yaşıma geri dönmek istesem, hangi yaşıma geri dönmek isterdim? Bu da çok güzel bir soru. Ve sonuncu sorumuzdu. Bir yaşıma geri dönmek istesem, yeni doğan olmak isterdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü yeni doğanlar, mesela bebekler, dünyada ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir şeyden habersiz masumlar, bebekler. Ne güzel, herkes onları kucağına alıyor, herkes onları seviyor. Anne baba ilgisi var. Her saat onların yanındalar. Bir işi olsa dahi onu bir yere bırakamayacağını biliyor bebek olduğu için. Ve en önemlisi de bu dünyada oluşan hiçbir şeyden onların haberleri olmuyor. Ekmek elden, su gölden derler ya. Aynen öyle bir yaşantıları oluyor. O yüzden bir yaşıma geri dönmek isteseydim yeni doğan olmak isterdim. Bu da size bir saçma gelecek aslında ama gerçekten doğru söylüyorum. Yani siz de bir düşünün bunu. Yeni doğanız, yani hiçbir şeyden haberimiz yok. Nerede ne kötülük oluyor, nerede kim kime zulmediyor. Bir yerde bomba mı patladı, yangın mı çıktı. Bu kötü haberlerden hiçbir şeyden haberimiz yok. Ekmek elden, su gölden, bütün gün yatıyoruz. Ah, keyfimiz yerinde. O yüzden yeni doğan olmak isterdim. Sorularımız bittiğine göre arkadaşlar ben de artık videomu kapatıyorum. Soru sorduğunuz için, bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bu arada yarın sizlere mükemmel bir kavurma tarifi vereceğim. O videoyu da sakın kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.